Herkese merhabalar. Bugün kuru patlıcan, biber, kabak dolması bozulmadan nasıl saklanılır onun yöntemlerini göstereceğim. Ve ayrıca Ramazan'a hazırlık olsun diye kuru dolmalar nasıl doldurulur, nasıl dondurucuya konulur onun tarifini de veriyorum. Ve herhangi kuru sebzeleriniz evde varsa bu anlattığım yöntemle koruyabilirsiniz. Kesinlikle kurtlanma, bozulma hiçbir şey olmaz. Video atlamadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Şöyle elimizde bir plastik bidon olmalı. İyice temizleyip kuruluyoruz. Kesinlikle içi kupkuru olmalı. Ve içine istediğimiz sebzeleri koyuyoruz. Benim dolmalar daha büyük bir bidondaydı. Şimdi size fikir olsun diye ikiye bölüyorum. Bidonunuzun ağzına kadar iyice doldurun. Dolmanızın yetecek kadar bir bidon kullanın arkadaşlar. Ve üzerine mutlaka defne yaprağı koyun arkadaşlar. 2-3 adet defne yaprağı koyun. Eğer bulamazsanız da sıkıntı değil. Üzerine bir poşet geçiriyoruz ve bu şekilde sıkı sıkı kapatıyoruz. Hava almaması için çok sıkı kapatıyoruz ağzını. Bu şekilde ister balkonda saklayın, ister mutfağınızda saklayın. Ama serin bir yerde olması tabii ki daha iyi olur. Balkonunuz yoksa mutfağınızda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. İkinci yöntemimiz dondurucuda saklamak. Bak ben bunları dondurucudan çıkardım. Bunlar 6 aydan fazladır dondurucuda duruyor. Bunlar acı biberler olduğu için ayrı koymuştum. Dondurucuya koymuştum diğeriyle karışmasın. Küçük bidon da yoktu. Bu şekilde 2 adet poşetin içine koyuyorum ve dondurucuya saklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Haşlamadım, hiçbir şey yapmadım. Sadece aldım poşete koydum, ağzını sıkı bağladım ve dondurucuya koydum. Bakın sesi gerçekten hiçbir şey olmuyor. Sanki ilk gün kurutmuş gibi ve rengini de çok güzel koruyor dondurucuda. Eğer yeriniz varsa dondurucuda saklayın. Yeriniz yoksa bu şekilde bidonlarda saklayabilirsiniz. Şimdi ben dondurucuda çıkardım. Tekrar ağzını bağlıyorum ve dondurucuya geri kaldıracağım. Dondurucuya koyduğumuzun içine defne yaprağı, tuz herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Sadece poşetliyoruz, bağlıyoruz ve dondurucuya koyuyoruz. Ve dolabınızın alt kısmında da durabilir. Buzdolabınız çok büyükse alt kısmında da durabilir. Ama dondurucuda bir senede kalsa hiçbir şey olmuyor. Şimdi üçüncü bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü yöntemi de ben dolmalarımı pişiriyorum. Dolduruyorum, o şekilde koyuyorum. Veya doldurmadan da koyabilirsiniz. Ben şimdi bir tarif vereceğim size. Çok lezzetli oluyor. Dolmalarınızı pişirip koyduğunuzda, çıkardığınızda hiç çözdürmeden direkt pişirebilirsiniz. Öncelikle suyumu ocağa koydum, kaynattım. Önce biberlerimi haşlıyorum. Ondan sonra patlıcanlarımı atıyorum. Biber ve patlıcan beraber atınca patlıcan rengini bibere veriyor ve kararıyor arkadaşlar. Önce biberlerimizi haşlıyoruz. En az 3 dakika haşlanması lazım. Su kaynadıktan sonra 3 dakika arkadaşlar. 3 dakika kaynatıyoruz. Elimizle bastırın, yumuşamışsa tamamdır. Çok fazla ezmeyin arkadaşlar. Çok fazla haşlamayın. Çok haşlanırsa içini doldururken hem parçalanır hem de lezzeti kaçıyor. Biberimi kabağa çıkardıktan sonra içine patlıcanları attım. Onları da en az 3-4 dakika kaynatıyorum. Patlıcan daha serttir. Bibere göre daha geç pişiyor. Onu da kontrolünü sağlıyoruz. Yumuşamışsa onu da çıkarıyoruz. Dört dakika oldu mu hemen çıkarın arkadaşlar. Bakın suyu kapkara oldu. O yüzden önce biberi kaynatıyoruz. Sonra patlıcanı kaynatıyoruz. Biber ve patlıcanımızı haşladıktan sonra şimdi iç kısmını hazırlıyorum. 3 adet soğanımı ince ince doğradım. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağı koydum. Üzerine bir su bardağı da çiçek yağı ekliyorum. Ve soğanlarımı iyice kavuruyorum. Normalde kuru dolmanın içi bu şekilde pişmez arkadaşlar. Ama dondurucuya koyduğumuz için pişiriyoruz mutlaka. Çünkü pirinçler çiğ dondurucuya girdiği zaman kırılıyorlar. Kırık pirinç gibi oluyor.
bana göre lezzetsiz oluyor. Ama bu şekilde bu yöntemle yaptığınızda kesinlikle hiç kırılma, dağılma olmayacak. Zeytinyağlı dolma gibi yapacağız ama baharatlı ve salçalı yapacağız. İçine fıstık falan koymuyoruz arkadaşlar. Tarçın koymuyoruz tatlanmaması için. 2 yemek kaşığı kadar biber salçası koydum. 2 yemek kaşığı domates salçası koydum. Kendi damak tadımıza göre pul biber, karabiber, zerdeçal ekliyorum. Biz acı sevdiğimiz için acılı yapıyorum. Arkadaşlar siz kendi damak tadınıza göre bu baharatları azaltabilirsiniz. Sumak da koydum, tuzunu da ekledim ve üzerine olmazsa olmaz kuru dolmada mutlaka reyhan koyuyoruz. Bu kuru dolmamız etsiz olacak arkadaşlar. Etsiz kuru dolma yapıyoruz. Reyhanı da üzerinde iyice ufaladım. İçinde sert sapları olunca onları koymuyoruz. Mutlaka onları çıkarıyoruz. Ve baharatlarımızı soğanlarla iyice kavuruyoruz. Çiğ kokusu gidene kadar üzerine yıkadığım 4 su bardağı pirinci ekliyorum. Pirincimi de iyice kavuruyoruz. İyice kavrulduktan sonra üzerine suyumuzu ekliyoruz. Yarım pişiriyoruz, tam pişirmiyoruz. O yüzden üzerine önce bir bardak suyumuzu ekliyoruz, kıvamına bakıyoruz. Sonra yarım su bardağı daha su ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı su ekliyorum. Mutlaka kuru dolma eğer dondurucuya koyacaksanız bu yöntemle koyun. İlk yöntemimiz normalde hani dediğim gibi çiğden yaparız biz dolmanın içini. Çiğden olur. Pirincimizi, soğanımızı diğer videolarıma bakarsanız anlarsınız arkadaşlar. Ama dondurucuya koyduğumuz zaman mutlaka bu şekilde yapın. Tavsiye ederim. Bu hiç kırılma da olmuyor. Tadında bozulma da olmuyor. Üzerine 1,5 su bardağı suyu ekledim. Suyu iyice çekti, iyice pişti. Yani yarım pişti, iyice pişti derken yarım pişiriyoruz pirincimizi. Tam pişirmiyoruz. Çünkü dolma bir daha pişeceği için yarım pişiriyoruz. Ve üzerine bir demet maydanozu doğradım. Onu da ekledim. Ocağımın altını da kapatmışım. Ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi birkaç tane göstereyim doldurulmasını. Tam ağzına kadar doldurmuyoruz. Ee, Yarım yapacağız dolmalarımızı. Dolmamızın büyüklüğüne göre içine harcımızı koyuyoruz. Bakın yağını, suyunu, her şeyini çekmiş. Lezzetli bir iş olmuş. Kesinlikle bu tarifi uyguladığınızda kesinlikle pişman olmazsınız arkadaşlar. Çok lezzetli bir tariftir bu. Dolmamızın büyüklüğüne göre iç harçtan koyuyoruz. Yani yarım olacak şekilde ağzında pay kalacak şekilde olacak arkadaşlar. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde yarım ağzında böyle bir parmak ya da 2 parmak kadar boşluk bırakıyoruz mutlaka. Çünkü su da girecek, bir daha pişecek ve o şişecektir o. Taşmalar olmaması için mutlaka bir parmak kadar boşluk bırakıyoruz dolmalarımızda. Hem dolmalarınızı korumuş olursunuz bozulmalara karşı hem de bu şekilde hazır olmuş olur. Bir misafiriniz geldiği zaman Ramazan ayında hemen kolaylıkla çıkarıp pişiriyoruz. Ramazan ayı gelmeden böyle eğer varsa dolmalarınız, yaprağını, sarmanız, her ne malzemeniz varsa bu şekilde iç harç hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir iç harç olduğu için bütün dolmalarınızda kullanabilirsiniz. Nasıl pişireceğinizi de söyleyeyim arkadaş. Dolaptan çıkardık diyelim. Poşette veya kaba koyduk. Dolaptan çıkardık. Hiç buzunu çözdürmüyoruz. Kapalı bir şekilde biraz buzun suyun altında tutuyoruz. Kabı ters çevirip direkt tencerenin içine boşaltıyoruz. Buzu çözdürmeden sadece 1 su bardağı, yani tenceremizin boyutuna göre ve dolmamızın yarısına gelecek şekilde su koyuyoruz. Soğuk su koyuyoruz, hiç fark etmez. İçtiğimiz normal suyu koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Sadece 15 dakika pişmesi yetiyor. Veya salçalı sos yapıp üzerine koyun. Salçalı sos koyarsanız aynı şekilde dolmanın yarısına gelecek şekilde olacak. Çünkü zaten dolmalarımız yarım pişmiş ve dondurucuda da durduğu için buzda olacak. O yüzden çok fazla su koymadan pişirin lütfen.
Poşete de aynı şekilde koyuyorum, diziyorum. Bir tencerenizin boyuna göre poşetteki ve kaplardakini ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde ben poşeti yırtıyorum. Hiçbir şey ellemeden, çözdürmeden tencerenin altına koyuyorum. Yani tencerenin içine koyuyorum. Tam siz de kendi hangi tencerede pişirecekseniz o tencerenizin boyutuna göre ayarlayın dolmalarınızı. Ona göre kapatın. Ona göre de doldurun ki hani ziyan olmasın, çözdürme sorunuyla uğraşmayın. Ve dolmalarımızı, sebzelerimizi ne şekilde saklayacağımızın yöntemlerini gösterdim. 3 yöntem gösterdim arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde ters çeviriyorum. Tencerenin içine dökülüyor. Patlıcanlar altta kalıyor. Biberler üstte kalıyor. Ve poşetimi de sadece yırtarak koyuyorum. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız, videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Görüşmek üzere inşallah.